Karadağ, son dönemlerde adını Türkiye'den birçok insanın vatandaşlık almak veya çalışmak için gitmesi sebebiyle çokça duyduğumuz küçük Balkan ülkesi. Karadağ, aynı zamanda tatil yapmak için de tercih edilen bir ülke. Ülkenin birbirinden güzel plajları ve Orta Çağ'dan başlayarak günümüze kadar korunmuş olan tarihi yapısı insanları bu ülkeye çekiyor. Karadağ, Adriyatik Denizi kıyısında yer alıyor. Karadağ'ın doğusunda Sırbistan, güneydoğusunda Kosova, güneyinde Arnavutluk, kuzeyinde Bosna Hersek ve Hırvatistan bulunuyor. 13.812 kilometrelik alana sahip olan Karadağ'ın başkenti ve en büyük şehri Podgorica. Karadağ'ın nüfusu ise yaklaşık 620 bin kişi. Karadağ nüfusunun sadece %45'i Karadağlı. Nüfusun %29'u Sırp, %11'i Boşnak, %9 Arnavutlardan, %5'i ise Hırvatlar ve diğer milletlerden oluşuyor. Karadağ'da din dağılımı da buna göre şekillenmiş. Nüfusun %75'i Hristiyan, %20'si Müslümanlardan oluşuyor. Boşnak-Sırp olayları sırasında güvenli bölge olarak görülen Karadağ'a Bosna'dan ve Sırbistan'dan yapılan göçler bu nüfus dağılımında etkili olmuş. Karadağ, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından Sırbistan ile birlikte Federal Yugoslavya'nın bir parçası olarak kaldı. 2006 yılında Avrupa Birliği'nin kontrolünde yapılan ayrılık ve bağımsızlık referandumunda %55'e %45 oy ile ayrılma yönünde karar aldı. Avrupa Birliği tarafından belirlenen kurallar uyarınca referandumun geçerli olabilmesi için %55'lik oy oranına ihtiyaç vardı. %55'lik oy oranı sadece 2300 kişi farkla geçildi ve böylece Karadağ bağımsızlığını ilan etti. Sırp nüfusu %30 civarında olmasına rağmen neden %44 ayrılmama yönünde oy çıktı? Bu seçimde aşiretler çok etkili oldu. Evet, yanlış duymadınız, aşiretler. Çünkü Karadağ'da çok bilinmeyen konulardan birisi de aşiret kültürünün hala devam ediyor olması. Aynı zamanda Karadağ siyasetine de aşiretlerin yön veriyor olması. Karadağ'da insanlar faaliyetlerine katılmıyor olsa bile hangi aşirete bağlı olduğunu biliyor. Bağımsızlık referandumunda kendini Sırp olarak tanımlayan Vasyavici aşireti Sırbistan'dan ayrılmama konusunda direndi ve ayrılmama yönünde oy kullandı. Aslında aşiretler arasındaki bu farklı bakış açısı Karadağlıların kendi kökenlerine nasıl baktığını da gösteriyor. Karadağlılar ve Sırplar çok fazla ortak özelliğe sahip. Bu özellikler yıllarca korunmuş. Karadağlıların hepsi olmasa bile büyük çoğunluğu kendilerinin Sırp olduğunu düşünüyor. Sırpların büyük çoğunluğu ise Karadağlıların dağlı Sırplar olduğunu düşünüyor. Karadağ'ın Sırplarla birlikte kurdukları Federal Yugoslavya döneminde hükümetlerin 1996'lı yıllarda ters düşmesi üzerine o günden sonra Karadağ hükümetleri bütün alanlarda Karadağlıların Sırplardan ayrı bir ırk olduğu yönünde adımlar attı. O dönemlere kadar Karadağca Sırpça olarak sınıflandırılmış bir dildi. Karadağlılar sonradan alfabelerine Sırpçadan farklı iki harf ekleyip bazı yazım kurallarını da değiştirdiler. Anayasalarında ülkenin resmi dilinin Karadağca olduğunu belirttiler. Ama dünya genelinde Karadağca bir dil olarak kabul görmüyor. En önemlisi de ülkede yaşayan çoğunluk tarafından Sırpçanın bir lehçesi olarak görülüyor ve kabul ediliyor. Karadağ, bağımsızlığa giden süreçte yeni bir bayrak tasarladı ve bu bayrağı 2004 yılından itibaren kullanmaya başladı. Karadağ bayrağında bugüne kadar Karadağlılar tarafından kurulmuş devletlerin ve belli dönemlerde Karadağ'ı yönetmiş devletlerin izleri görülüyor. Bayrağın rengi binli yılların başında kurulan Duka Prensliği'nin renginden alınmış. Sarı zenginliği, kırmızı ise cesareti simgeliyor. 1300'lü yıllardan itibaren kullanmaya başladıkları, aynı zamanda Bizans'ın da sembolü olan çift başlı kartala yer verdiler. Çift başlı kartalın biri maddi dünyayı temsil ederken diğer başı ise ilahi dünyayı temsil ediyor. Kartalın pençelerinden birinde dini sembol, diğerinde ise dünyasal gücün simgesi asa bulunuyor. 1800'lü yıllarda kurdukları Karadağ Prensliği bayrağında ilk defa kullanılan aslan ise yaklaşık 400 yıl Karadağ topraklarında hüküm süren Venediklilere ait olan Venedik aslanı. Karadağ Çarlığı döneminde kullanılan kare şeklindeki şerit şu anki altın rengi ile ülkenin sınırlarının değerini ve kararlılığını simgeliyor.
Karadağ, Sırplarla olan ayrışma dönemine kadar para birimi olarak denar kullanıyordu. 1996 yılında Federal Yugoslavya Devleti altındayken Sırplarla bağlarını koparan Karadağ hükümeti, para birimi olarak da Alman markı kullanılması yönünde karar aldı. Avrupa Birliği'nin Euro'ya geçmesiyle birlikte Karadağ'da Euro kullanmaya başladı. Karadağ'da asgari ücret 331 Euro. Ama ülke genelinde 40 saatlik çalışma karşılığı olan asgari ücrete çalışan bulmak zor. Karadağ'da ortalama maaş 550-600 Euro civarında. Yakın dönemde Karadağ'ın ortalama maaşları 1000 Euro'ya çıkarma hedefi bulunuyor. Karadağ'da ev fiyatları ise 1+1'ler 80 bin Euro'dan, 2+1'ler 120 bin Euro'dan başlıyor. Müstakil evler ise 250 bin Euro'dan başlıyor. Ülke genelinde yatay mimarinin hakim olduğunu, çok katlı apartmanlar bulunmadığını belirteyim. Ev kiraları stüdyo daireler için 250 Euro'dan, 1+1'ler için 350 Euro'dan, 2+1'ler için aylık 450 Euro'dan başlıyor. 15 yaşındaki otomobiller 4000 Euro'dan, 10 yaşındaki otomobiller 7500 Euro'dan, sıfır araçlar ise 21 bin Euro'dan başlıyor. Karadağ bölge ülkelerine göre biraz daha pahalı. Aylık yaşam maliyeti ev kirası ile birlikte ortalama 1000-1200 Euro civarında. Karadağ'da gelir vergisi %9. Gelirin yüksekliğine göre de %11'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca Karadağ'da elektronik alışverişlerinizde uygulanan %21'lik KDV'yi de iade alabilirsiniz. Bunu yapmanın iki yöntemi var. Öncelikle ürünü aldığınız mağazaya vergi iadesi almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Mağaza size bununla ilgili gerekli belgeleri veriyor. Ülkeden çıkarken ürünü hiç açmadan gümrük memuruna bu belgeleri onaylatıyorsunuz. Daha sonra bu belgeleri Euro hesabınızı, pasaport fotokopisini ve mağazanın sizden istediği diğer belgeleri gönderiyorsunuz. Ödemiş olduğunuz %21'lik KDV hesabınıza iade ediliyor. Bir diğer yöntem ise gümrük memuruna ürünü hiç açmadan evrakları onaylatıyorsunuz. İkinci seyahatinizde aynı mağazaya giderek vergi iade işlemlerini yapıyorsunuz. Ama iki seyahatinizin arasında en az 6 aylık süre olması gerekiyor. Ekonomi, çalışma hayatı ve ücretler demişken Karadağlıların bu bölgede tembellikleriyle ünlü olduklarını belirteyim. Hatta 10 maddelik tembellik yasaları bile var. Tembellik o kadar olağan bir durum ki ülkede geleneksel tembellik yarışması düzenleniyor. Yarışmacılar yarışma alanına koyulan yataklara yatıyor, en son kalkan yarışmayı kazanıyor. Bu yarışmanın rekoru 107 saat. Ayrıca birinciye 1000 Euro ödül veriliyor. Tatil anlayışları da buna göre şekillenmiş. Karadağ en çok tatil yapan ülkeler arasında yer alıyor. Mesela yılbaşı tatili 1 ve 2 Ocak olarak 2 gün yapılıyor. Mesela 1 Mayıs İşçi Bayramı tatil, 2 Mayıs da tatil. Milli bayram günlerinde tatil oluyor, ertesi günde tatil yapılıyor. Bazı milli bayramlarda bu tatil 3 güne kadar çıkabiliyor. Tatil günlerinde hiçbir market açık olmuyor. O nedenle Karadağ'a gidecekseniz tatil günlerine dikkat etmenizi, ihtiyaçlarınızı öncesinden karşılamanızı öneriyorum. Karadağ'da başkent Podgorica ve Tivat olmak üzere iki şehirde uluslararası havalimanı bulunuyor. Yurt dışı uçuşlar bu havalimanlarından yapılıyor. Ayrıca komşu ülkelerin tamamından otobüs ile ulaşılabiliyor. Karadağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 90 güne kadar olan seyahatlerinde vize istemiyor. Karadağ'da konaklayacağınız gün başına 1 Euro şehir vergisi ödemek zorundasınız. Bu vergi ilk 24 saat içinde ödenmek zorunda. Geriye dönük ödeme yapmak da mümkün değil. Ödenmediği takdirde cezası olduğunu hatırlatayım. Bu vergiyi ödemenin iki yolu var. Kaldığınız otele ödeme yapabilirsiniz ya da turizm ofislerine giderek ödeme yapabilirsiniz. Karadağ'a gidilecek en ideal dönem ise Mayıs ve Eylül ayları arası. Bu dönemde rahatlıkla gezebilir, plajların ve denizin keyfini çıkartabilirsiniz. Karadağ kış tatili için Kolaşin gibi küçük bir kayak merkezi dışında çok fazla seçenek sunmuyor. Karadağ'da şehir içi ulaşımda raylı sistem veya metro kullanılmıyor. Ulaşım minibüs, otobüs veya taksi ile sağlanıyor. Karadağ'da genel olarak otobüs saatlerine güvenmemeniz gerektiğini belirteyim. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız. Eğer bağlantılı uçuşunuz veya otobüsünüz varsa kendinizi ona göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Karadağ'da gezilecek şehirlerin başında Kotor ve Budva geliyor.
Tivat ve Herzeg-Novi de turistik şehirlerden. Şehirlerin birbirine oldukça yakın olduğu Karadağ'da ortalama 1-2 saatte şehirden şehire geçmek mümkün. Turistik şehirlerin başında Budva geliyor. Budva, plajları, deniz turizmi ve Eskişehir bölgesiyle ünlü bir şehir. Karadağ'ın en hareketli gece hayatında yaşandığı şehir. Budva plajları içinde ödüllü plajlar bulunuyor. Budva'da bulunan Sveti Stefan adası da dikkat çeken yerlerden. Kotor Körfezi'nde bulunan Kotor şehri de turistik cazibe merkezlerinden. Özellikle Eskişehir bölgesi en çok turist çeken noktası. Kotor'a yarım saat mesafedeki Peras'ta görülmesi gereken yerlerden. Herzeg-Novi, tarihi atmosferi yaşatan ve mutlaka görülmesi gereken şehirlerden. Tivat, son dönemlerde Karadağ'ın yükselen yıldızı konumunda. Kanadalı bir iş adamının eski bir Yugoslav deniz üssünü alarak lüks bir yat limanına çevirmiş olması Tivat'ı modern cazibe merkezi haline getirmiş durumda. Bu yat limanı sayesinde Karadağ'a yüksek profil ziyaretçi gelmesi de sağlanmış. Bir diğer şehir ise Bar şehri. Bar şehri kültürel, dini ve etnik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Arnavutluk sınırı yakınlarındaki şehirde Karadağlı, Sırp, Boşnak, Arnavut, Hırvat, Roman ve Türkler bir arada barış içinde yaşıyor. Karadağ, Avrupa Birliği katılım sürecinde özellikle son dönemlerde önemli bir aşama kaydetti. Avrupa Birliği ve Karadağ ilişkisini anlamak için Karadağ tarihine biraz göz atmak gerekiyor. Karadağ, Rusya ile sadece Slavlık bağı ile değil, çok derin tarihsel bağları olan bir ülke. Öyle ki Karadağ Osmanlı güçlerine galip gelmiş olsa bile bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. 1877-78 yılında Osmanlı-Rus Harbi'nin ardından Ruslar sayesinde 1878 yılında imzalanan Berlin Anlaşması ile Osmanlı ve diğer devletler tarafından resmi olarak bağımsızlığı tanındı. Bu ilişki uzun seneler devam etti. O nedenle Karadağ aynı tarihsel bağlara sahip olan Bulgarların Avrupa Birliği ve Atlantik Paktı konusunda yardım etmesini ve desteklemesini içeren bir anlaşma imzalandı. Karadağ 2008 yılında Avrupa Birliği'ne başvuru yaptı. 2010 yılında aday ülke statüsüne alındı. Bu süreçte vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmesine izin verildi. 2012 yılında müzakerelere başlandı. 2024 yılında yapılan katılım konferansında son aşamaya geçildiği ilan edildi. Aslında Karadağ'ın son dönemlerde bu kadar popüler olmasının sebebi en başta da belirttiğim gibi Karadağ vatandaşlığı konusu. Karadağ vatandaşlığı ile ilgili olarak öncelikle Dışişleri Bakanlığımızın Podgorica Büyükelçiliği sayfasında belirtilen Karadağ vatandaşlık şartlarını incelemek yerinde olacaktır. Burada belirtilen 4 vatandaşlık yolu var. 1. Soy bağı, 2. Karadağ'da doğum, 3. Uluslararası sözleşmeler ile, 4.'sü ise sonradan vatandaşlığa kabul yöntemiyle. Sonradan vatandaşlığa kabulün ilk şartlarından bir tanesi Karadağ'da 10 yıl süreyle kesintisiz ikamet etmiş olmak. İkameti sağlamak için 3 alternatif var. Şirket kurmak, çalışmak veya mülk sahibi olmak. Bunlardan biriyle 5 senelik oturum belgesi alınıyor. Ardından bir 5 sene daha oturum belgesi alınıyor. 10 seneyi tamamladıktan sonra başvuru yapılıyor. Kendi vatandaşlığınızdan çıkmanız gerekiyor. Çünkü Karadağ çifte vatandaşlık hakkı tanımıyor. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenerek ve kanalı takip ederek destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.